ünlü televizyoncu arkadaşım Arzu Altıntaş'la. Arzu Altıntaş'ın sayfasına bakıyor musunuz? Magazin haberlerini çok değişik, çok güzel yayınlıyor Arzu. 5 Dakika Magazin isimli Instagram hesabını mutlaka her gün girin, inceleyin. Arzu, hoş geldin yayınıma. Hoş bulduk canım. Selamlar herkese. Aleykümselam, aleykümselam. Evet, Arzu Altıntaş'la bugün çok ilginç konular konuşacağız. Boşananlar, aşk yaşayanlar, şantaja uğrayanlar, yeni birbirini bulup kavuşanlar. Eurovision şarkı yarışmasında eniştemizin eşi birinci geldi. Onu da konuşacağız. Bizim vatandaşımızın hanımı birinci geldi. Onu da konuşacağız. Afra Saraçoğlu, Kenan İmirzalıoğlu'nun başarısı. Amerika'dan geldi ses. Onu da konuşacağız. Burada her gün sorguluyorduk. Bu dizi bitiyor mu? Neden açıklama yapılmıyor diye. Yeni sezon olacak mı, olmayacak mı diye. Bunun cevabı Amerika Birleşik Devletleri'nde söylendi ve bize ulaştı. Onu konuşacağız. Delikanlıya hüzünlü veda. Biraz evvel Arzu Twitter'da gezerken gördüm. Onu konuşacağız. Ondan başka Arzu'nun da size anlatacağı bu konularla ilgili çok ilginç, çarpıcı mutlaka yorumlar, fikirler olacak. Hepsini konuşacağız. Arzucuğum, hangisinden başlayalım? Hangisinden istiyorsan, sen hangisini uygun görürsen. Estağfurullah, ne kadar şekersin, ne kadar sıcaksın. Ben aslında hani başka bir şeyler söylemek istiyorum. Bana bunu yaptılar, bu öyle, bu böyle de söylenmiyor işte. O yüzden Söyle. magazini konuşalım. Vallahi söyle. Yok hayatım, yok. Seni kim üzdü, söyle bana. Yok canım, beni kimse üzemez de böyle bir heyheylerim tepemde. O yüzden hangisinden başlarsan başla yani. Evet, Arzu Altıntaş'ın yüzü nasılsa kalbi de öyle, inanın arkadaşlar. Hiçbir zaman böyle ayrı bir gündemi, ayrı bir düşüncesi yok. İçi dışı bir. Neyse o. O yüzden kendisini her zaman en dobra arkadaşım olarak görüyorum. Ben de seni öyle. En sevdiğim, Canımsın. gerçekten dost kavramına en çok yakışan, şu son 3-5 günde de yaşadıklarımız gerçekten dedi, benim çok kıymetli dostlarım var dedirtti bana, en başta sen yani. Canımsın. Her zaman böyle söylüyorsun. Çok Ya teşekkür öyle ederim. ama hani bu buradayız diye değil, biliyorsun, yüzüne de arkandan da. O yüzden hani en önemli şey hayatta insanın çok iyi dostları olması. Allah'a şükürler olsun. O konuda Allah çok cömert davrandı bana. Canımsın. Yüzü çok güzel diyor Nimet Çalık senin Teşekkür için. ederim. Huyu da çok güzel. Bana selam veren, sana selam veren dostlar var. Yayının keyfini çıkarın diyor Leoni. Katılıyorum. Sıla Deveci herkese selamlar diyor. Peki moderatör arkadaşlarımız da gelirler herhalde. Özel abonelerimiz de gelsinler. Ve o zaman Avayaman'dan başlayalım. Avayaman nasıl sevdirdi kendisini Taşacak Bu Deniz dizisiyle? Nasıl iyi bir oyuncu olduğunu ispatladı 18-19 yaşında ve sinema filmi teklifi geldi kendisine. Dokunmadan Aşk filminin başrolü oldu. Kısaca hemen bahsedeyim. Bu filmde şimdi yazın ara veriyorlar ya Taşacak Bu Denize. O arada Haziran'ın ilk haftası sete çıkacak bu sinema filmi. Dokunulma veya başkalarına dokunma korkusu hastalığı olan, neymiş bu hastalığın adı? Hepefobi. Ne fobiler var ya? Hepefobi. Duymuş muydun sen bunu? Hiç duymadım. Bu hastalık yüzünden aşka kapılarını kapatan Su karakterini oynayacak. Konya'da çekilecek film. Meram partnerin dizideki ismi Meram. Partneri de Demirhan Demircioğlu. Su ile, yani Avayaman'ın canlandırdığı karakter ile ona dokunmadan bile sevmesini bilen Meram'ın duygu dolu hikayesi. Yani suya dokunmadan, sevgilisine dokunamayacak erkek, Avayaman'a dokunamayacak. Çünkü dokunmadan aşk. Dokunma, dokundurma. Bu ne ya? Çeşit çeşit çikolata uygun Ne çikolatası, ne A101'i.
Reklam girdi. Araya reklam girdi. Reklam reklam girdi. Enteresan bir film olacak ha. Dokunmadan aşk yaşayacaklar. Meram mıymış adı dizide? Dizide Meram gibi bir şey duydum. Avayaman'ın adı Su, erkek oyuncunun karakter adı Demirhan Demircioğlu'nun Meram. Hımm. Konya'da Meram Bağları filan var. Evet, onu söyleyecektim. Meram'da o zaman boşuna niye, hani, Konya'da çekiliyor diye düşündüm. Erkek oyuncunun adı Meram'sa bence orada çok mistik bir yer. Ben Meram'ı çok gezdim. Meram Konya'nın Etileri gibi bir yer. En güzel yer. Ay! Etiler mi oldu şimdi? Ya, Ama ben Meram'ın bundan 50 sene evvelki hâlini biliyorum, bir daha gitmedim. Çocukken öyle babam mi? götürmüştü. 55 sene önceki hâlini biliyorum. Hımm. Meram bağları vardı, üzüm bağları vardı o zaman. Hı Ne hı. bir bina ne bir şey, hiç bahçeli evler vardı, yani, o köy evleri. Evet, evet, şimdi de Şimdi öyle. var mı bağlar? Yani Bağ var mı, buranın üzüm bağı? Ne Meram canım? Meram'da üzüm bağları var mı şimdi şu anda? Çok böyle dibine doğru var. Bir tane Tavus Baba türbesiydi. Yanlış hatırlamak istemiyorum ama muhtemelen Tavus Baba türbesiydi. O Meram'ın en sonunda, sonundan yukarıya doğru giderken hâlâ bağlar var ama şu an Meram Konya'nın en pahalı, işte, Etiler gibi bir yeri. Sağlı sollu evler, böyle daha bizim gibi değil onlar, alçak katlı. Sonra da villalar başlıyor. İnanılmaz güzel bir yer. Konya'da çekiliyorsa, adı da Meram'sa bence orası çok mistik bir yer. Ona bir atıfta bulunacak olabilirler. Çünkü orası Alaaddin Tepesi'nden başlıyor, Konya'nın merkezinden. Sonra devam ediyorsun Meram'a doğru. Sonra o Tavus Baba Türbesi. O ikisinin arasında çok böyle mistik olaylar, eski tarihi olaylar var. Onlarla ilgili olabilir diye düşünüyorum. Adı da Meram'sa bana öyle bir çağrışım yaptı. Evet, erkek karakterin adı Meram. Demek ki Konya'da çekilmesinin senin söylediğin gibi bir manası var. Yoksa neden Konya, değil mi? Yani, neden yani? Neden? Evet. Yani film dolu dolu bir hikâyeyle geliyor demek ki. Bu hepefobi yüzünden Eee, dokunma veya dokunulma veya başkalarına dokunma korkusu hastalığı. Yani Avayaman'a, onun canlandıracağı karaktere sevgilisi, dokunamayacak. Avayaman da başkasına dokunamıyor hastalığından dolayı. Fobi bu. Böyle aşk yaşanır mı ya? Temassız aşk olur mu? Ya bu Yani, ne hepimize derler? de COVID'de biraz olmuştu bu hastalıktan. Bende olmuştu açıkçası, yani, ödüm kopuyordu. Bir yere dokunacağım, yani, 2,5 sene peçeteyle kapı kollarını falan açtım. İnsanlar, böyle, COVID olan komşularımı aşağıda görüyordum, vın turizm, kaçıyordum ben. Diyorlardı ki, "Ya, dur 2 ay oldu, COVID olduk, nereye gidiyorsun?" Ben böyle, "Hangi asansöre bindiniz? Ona binmeyeceğim ben." falan. Böyle hiç kimseyle uzun müddet tokalaşamadım ama hayatımın da en sağlıklı dönemiydi. Hani insanlarla öpüşürken falan grip kapıyoruz ya tokalaşırken falan. Gerçekten o 2 sene boyunca hiç grip falan olmamıştım ben. O COVID döneminde bence hepimiz birazcık bu hastalıktan olduk. Tabii hiç Evet. umursamayanlar da vardı ama ben çok umursayan ve çok korkan taraftaydım. O yüzden hepimiz birazcık yaşadık diye düşünüyorum. Doğru söylüyorsun, iyi hatırlattın. Dokunma ve dokunulma endişesini o dönemde hepimiz yaşadık ve bayağı uzun süre yaşadık. Yani markette alışveriş yapıyorduk, getiriyordu kapıya. Yani temassız bırak ve git diyorduk kapının eşiğinden, arkasından, kuryeye. Gidiyordu. Ondan sonra o sebzeleri tek tek yıkıyorduk elimizle değmeden, elimizde eldivenlerle, değil mi? Sirkeli sularda filan yıkıyorduk. Hatırlasana o paketleri. Evet. Ne günlerdi ya. Unu falan yıkıyordum ya. Aldığım benim 6 ay boyunca bütün ürünler çöp oldu. Unu içim rahat etmiyor. Kabını yıkarken su geçiyor, şekerlere su geçiyor. Yıkıyorum. O da yani 7-8 saat kapının önünde bekletip inanılmaz bir Tabii. dönemdi ama benim şöyle, benim ilk bu COVID çıktığında benim halam rahmetli New York'ta yaşıyordu. İlk o çok acı şekilde ölenlerden bir tanesi halam. Allah Gerçekten o, hani, bize izlettikleri gibi nefes alamadı vs. vs. o şekilde ve çok da trajikti yani. Bu buz kamyonlarında yaklaşık 3,5-4 ay halamın cenazesi bekledi. Gömülecek yer yok vs. yok. Sonra da çok sevdiğim bir arkadaşım var. İkisinin de toprağı bol olsun. Adnan.
Adnan da aynı şekilde vefat edince ben tabii inanılmaz korktum yani. Adnan da benim hayattaki en iyi dostumdu. 2 tane üst üste böyle olunca etraftan da çok ölüm görünce şimdi bazısı var dalga geçiyor. Hiç diyor ölüm görmedik, saçma sapan işte biri bunu uydurdu falan. Hayır. İlk önce benim halam New York'ta böyle vefat etti. Aylarca biz onu defin edemedik. Allah rahmet. Türkiye'ye gelemedi. İşte New York'ta yerler yok. Bir yer açılmasını bekledik. Sonra da en yakın arkadaşım Adnan böyle vefat edince bende tabii inanılmaz korkular başladı. Yani ben, herhâlde bir 40 kişiyi falan kaybetmişimdir etrafımdan COVID döneminde. O yüzden çok korktum tabii ki ama hiç kimsesini kaybetmeyenler de var. Onlar bu kadar ciddiye alıp korkmadılar. İyi de yaptılar yani. Çok iyi olmadı bizim de bu kadar korkmamız. Ya, korkmamak mümkün değildi Arzu. Ben de çok içten yaşadım. Ben de bacanağımı kaybettim. Başın sağ Yalvardım, olsun. sağ ol, hastaneye git diye yalvardım. Çok vurdum duymazdı. Çok kendine güvenirdi. Çok ayakları yere sağlam basan güçlü bir insandı her anlamda. Baldızımın kocası. Ve ikna edemedim kendisini hastaneye gitmeye. "Şu ilaçları getirdiler kapıya, Sağlık Bakanlığı'ndan." dedi. "Onlar bir bitsin, sonra bakacağım." dedi. O sürede, çok da şişmandı, 150 kiloydu. O Hımm. süreçte hastalık ilerledi ve sonra yoğun bakımda da kurtarılamadı. Yani hepimiz aşağı yukarı, yakınlarımızı kaybettik öyle ya da böyle. Dolayısıyla o günlerin, bu hüzünlü anısını unutmak mümkün değil. Şimdi bak Ava Yaman'ı konuşurken bile senaryodan, hikâyeden hemen o aklımıza geldi Evet, o geldi. ve Dokunamamak deyince bir tek o geldi bana. tabii İfade olarak, anlam olarak onu hissettim. ve sarsıldık yani. O günleri tekrar hatırladık. Kötü günlerdi. Allah bir daha yaşatmasın. Amin, amin. Evet ve sen nazar değdirdin Eşref Rüya'ya. "Ben çok seviyorum o diziyi." Hımm. dedin. "Bayılıyorum." dedin. "Çok beğeniyorum." dedin. "Ne olacak?" dedin. "Yeni bölüm ne olacak?" filan diye bir şeyler sordun senaryoyla ilgili burada. Evet, ihtiyar girecekti. İhtiyar ne Evet, evet, zaman girecek dedim. evet dedin. Maşallah dediğimiz 3 gün yaşamıyor. Çok üzüldüm. Eşref Rüya dizisi, sonlandırılıyor. 3 bölüm sonra yayından kaldırılacak. Ama dizinin oyuncuları da arkasında durmadı. Yani senin çok sevdiğin Çağatay Ulusoy, "Ben de yorulmuştum artık." yani, dedi. Yani dizinin senaryosunun da, arkasının olmadığı, senaryosunun da akamadığı artık söyleniyor. Ana sebep de o olduğu iddia ediliyor. Şöyle bir sebep olabilir mi sence? Mesela şimdi Çağatay Ulusoy'un durumu çok iyi. Allah daha çok versin. En çok kazanan oyunculardan biri. Mesela, yani, onun arkasında durmaması. Senaryo tamam biraz yorgun olabilir ama İstese, senaristler neler yazar? Takviye edilir senaryo filan. Yani yaz da geldi, hava da güzel. İnsanın tatilinin gelmesi diye bir şey var mesela. Çağatay Ulusoy'un çok sevdiği bir de kız arkadaşı var filan. Gidelim biz Tayland'a, ne bileyim ben, Bahamalara filan. Böyle bir şey de gelmiş olabilir mi? Yani böyle bir şey de basıyor mudur sence? Parası çok olan, şöhreti çok olan, şöhrete ve paraya ihtiyaç duymayan başrol oyuncuları dizinin sonunun gelmesinde sessiz kalarak etkin olabilirler mi sence? Yani olabilir ama ben tamamen parayla ilgili bir faktör olduğunu düşünüyorum. İkimizin de hep konuştuğu, senin özellikle vurgu yaptığın, işte bu dizilerde ve sinema sektöründe acayip ücretlerin yükselmesi, maliyetlerin artması vesaire vesaire. Evet, Atıyorum, afaki söylüyorum, bu sene 1.000.000 alıyorsa Çağatay Ulusoy, genelde bu ayları geldiğimizde bir dahaki sene alacakları ücretler için masaya oturulur ve belli olur. Atıyorum 1.000.000'sa 2.000.000 der çünkü inanılmaz reyting yapıyor. Orada da yapımcıların o parayı kabul etmemesi, önünü görememesi ve diziyi sonlandırmak istemesi sebebi daha etken geliyor. Çünkü Çağatay yorulmaz, gencecik bir çocuk, başarıya çok aşık, çok çalışkan, sette hep çalışkanlığı, hep konuşulur. Keza Demet Özdemir'in de öyle. Tuttuğunu kopartan, çok çalışkan bir kız. Senaryo iyi gidiyor. Yani o kadar artık çözümleneceği yerde ki ihtiyarın girişiyle zaten şaha kalkacak. Şaha kalktığı noktada
Niye bitirsinler ki? Çok saçma geldi bana. Birtakım iddialar atıldı. Kişilerin iddiası, ben çok inanmadım. İşte 2 başrolün birbiriyle kavgası vesaire vesaire. Herkes her şeyi yazıyor ama asla ve kata öyle değil. Kanlı bıçaklı olup nice dizileri, o arada götüren isimler var. Yani, bitireceğini, o sebeple bitireceğini düşünmüyorum tatil vesaire diye. Zaten inanılmaz ekonomik özgürlüğü var. Şimdi ara sezonda gider 1 ay kafasını dinler ve bomba gibi gelir. Ya, inşallah bitmez ya, inşallah anlaşırlar. Vallahi yapımcıya sesleniyorum. Ne yapsın etsin, sponsor mu neyse bulsun, devam ettirsin yani. Bulamıyorsa bana müracaat etsin, ben bir şekilde bulurum yani. Bulurum diyor. Yeter ki bitirmesin diziyi. Evet, Yeter ki bitirmesin. Arzu ben sponsor isterlerse uğraşırım bulurum diyor. Yani senin gibi hakikaten diziyi çok sevenler ve beğenerek izleyenler var. Demet Özdemir fanlarını unutmamak lazım. Çok önemli bir kitlesi var Demet Özdemir'in de. çok. Yani ama galiba bitmesi kanal da öyle istiyor ki bitmesi gerçekleşecek. Bugüne kadar bitme kararı verilip de sonradan vazgeçilen olmadı benim bildiğim kadar. Yani final Evet. kararı verilip de sözünden dönen yapım olmadı şimdiye kadar, hiç hatırlamadım. Eee, Düşünüp de tabii bunu düşünüp tartıp da artısını eksisini karar veriyorlar. Yapımcılar yılmış olabilir mi? Biliyorsun, Yeraltı ve Eşref Rüya ceza yedi. Yüksek de bir ceza yedi. Hani yapımcılar da artık yani hakikaten yeter, atıyorum bütçemiz çok kısıtlı, o öyle bu böyle, ortalık biraz birbirine girdi. Az buz rakamlar değil diye hatırlıyorum. Tam rakamı hatırlamıyorum ama onun da etkisi olabilir mi? Sonuç olarak hepimiz hayatta hak etmediğimiz şeyler gördüğümüzde çok üzülüyoruz ve bir miktar sinirimiz bozuluyor, enerjimiz de bozuluyor. O da bir faktörlerden bir tanesi olabilir. Yaklaşık 2 hafta önce ceza yediler yani. Evet, bir de yapımlar, dizileri çeken firmalar kanallarla reyting anlaşması yapıyorlar. Kanal diyor ki şu reytingin üstü olursa şu kadar para, şu reytingin kadar para. Yapımcının kanaldan alacağı para da reyting az oldukça, düştükçe azalıyor. Şimdi Eşref Rüya'nın da reytingi biraz aşağılara doğru gitti. Yani bu kadar uğraşıyorum ediyorum ama bana kesilen cezaya da para veriyorum. Oyuncularla da mukabele yapacağım şimdi. Onlar da artış isteyecekler filan. Benim kazancım için bu diziyle uğraşmaya değmez. Yeni bir dizi çekerim diye de düşünüyor tabii yapımcılar. Bu da doğru tabii. Yani, kazançlar bayağı azaldığı için uğraşmaya Çok, değmez diye çok. düşünüyor olabilir. Şöyle bir bakıyorum. Pardon, bir saniye. Evet, peki. Şimdi başka, sezon finali yapacak diziler var. Çirkin bugün bugünkü bölümüyle sezon finali yapıyor. A! Onu görmedim. Gözümden kaçmış. Bugün yani sezon finali yapacağını gördüm de bugün yapacaklarını görmedim. Bugün yapacak. Daha yeni başladı o da değil mi? Kaçıncı bölüm ama tuttu dizi. 18 Mayıs pazartesi Delikanlı final yapıyor yarın. Bununla ilgili de sosyal medyada veda fotoğrafları var. Dizi başladıktan sonra set arkasındaki özel fotoğraflar gelsin. Ne olur Mert Ramazan Demir'i özel anlarında görelim, karavanında görelim, arkadaşlarıyla şakalaşırken görelim. Hep istenir fanları tarafından. Asla yapım ve kanal hep böyle artistik afiş fotoğrafları yollarlar. Asla böyle fotoğraflar, öbür türlü özel fotoğraflar yollamazlar. Ama şimdi artık dizi bitti. Yarın son. Dökülüyor şimdi. Ne kadar arkadaşlarıyla yemek fotoğrafı, kahkaha atarken fotoğraf, muhabbet ederken fotoğraf yıkılıyor sosyal medya. Mert Ramazan Demir'in Delikanlı ekibiyle Melis Sezen'le bir fotoğrafları var samimi, görsel. İkisi birbirini çok seven iki kardeş gibi bir fotoğraf, bir poz. Halbuki onların uyumsuzluğu, Melis'in Mert'e uymaması aslında bu reytingin böyle diplere vurmasının önemli bir nedenlerinden biri. Ama o fotoğrafı görsen böyle yani of
Olmaz böyle bir şey. Kıskanmak salı günü final yapıyor, bitti. Evet. Sen seviyordun o diziyi. Biraz Yani bir takılmıştın. noktada kopmuştum. Böyle çok entrika, böyle sevdiğim insanlara bir şey olunca izlemek istemiyorum ben. Bir noktada kopmuştum. Ara ara böyle pazarları evdeyken çok tekrarları oluyor vesaire. Hani açıp özellikle izlemiyorum ama çıkıyor karşıma. Evet, ya orada da işte, herkesin gayrimeşru hamile kalması, kadınların, Hıı. insanları, yani, ımm, Evet, soğuttu yani dizi. çok saçmaladı. O kötülük, ondan sonra o ondan hamile, o ondan hamile. Ondan sonra bir şeye döndü, töre dizisine döndü. Töre diye soktular oraya falan. Ya bir tanesinde de töre dizisi, töre olmasın içerisinde yani güzel gidiyordu. Orada biraz koptum ben diziden. Yani güzel senaryoydu ama illa bir töre olması gerekmiyor ya. Bırak öyle çekeydiniz yani. Evet, çok doğru söylüyorsun. Ben o dizinin çekildiği konağı çok sevdim, evi çok sevdim. Hı hı. Güzeldi her şeyiyle. Yeraltı dizisi çarşamba günü, bu çarşamba sezon finali yapacak. Yeraltı dizisi de, sezonun sürpriz, başarılı olmuş. İyi bir, kadroyla, değil mi? Kadınlar Evet. nasıl öne çıktı, nasıl parladılar. Bir tanesi Cannes'da ortalığı birbirine kattı. Yani şey anlamında, beğeni anlamında Sümeyye Aydoğan, Hı Cannes Film hı. Festivali'nin, Türkiye'den gidenler içinde ilk 3'e girer yani. Hande Erçel, ondan sonra, kim? Saçlarını en son kısacık kestirdi, Cannes'da gördük. Eee, yazarlar şimdi dostlar. Çok iyiydi. Mavi bir elbise giydi. Hı Ön hı. sen de paylaştın. Unuttum. Bir de Sümeyye, çok güzel parladı. Hı Kan hı. mesela. Pixie kostümü giyen kız da ben de unuttum şu anda. Bugün zaten kafam Çiçek Leyla. Deniz. Çiçek Deniz. Kim Çiçek Deniz? Dilan Çiçek Deniz. Evet, Dilan Çiçek Deniz mesela. O kısacık saçlarıyla, yeni o kestirdiği saçlarıyla, dün akşam Kültür Bakanlığı'nın resepsiyonu var ya Cannes'da Carlton Oteli'nde. Hı hı. O Go Türkiye'yi tanıtma. Orada gördüm. Ya bu kadın kim diyorum ya. Yüzü yabancı değil ama kim bu kadın? Bembeyaz harika bir şey giymiş, spor takım giymiş Dilan Çiçek. Saçlar kısacık. Ya diyorum kim bu? Amerikalıya da benziyor. Ne kadar yakıştı o saçlar ona. Evet, Ne çok kadar yakıştı. yakıştı. Çok. Çok güzel kadın ama biraz ya genç işte genç. Biraz kendini kaptırıyor. Aşka kaptırıyor. 3 sene yok kadın ya. Ya bu maalesef ya bazı oyuncularımız neden böyle ya? Ay, biz Hakikaten öyleyiz kadınlar. En ama akıllımız yani bile öyleyiz. Valla böyle akıl veren ben de dahil buna. Ondan sonra aşık olunca öyle bir şey oluyoruz yani. O cümleyi söylemek istemiyorum. Zekamız biraz böyle geriye doğru gidiyor. Böyle. Böyle yani maalesef ama cin daha akıllı, ikisini de bir arada götürebilen, kariyerini çok daha öne alan kadınlar var, bayılıyorum. Ben de başkasına veririm talkımı, kendim yutarım salkımı. Aşık olunca maalesef gözüm görmüyor, yani böyle perde iniyor önüme. mesela bak, Hande Erçel, hem işini hem aşkını, birlikte çok güzel yürüten kadınlardan. Dünyayı gezdi Hakan Sabancı'yla. Dünyayı gezdi ya ama dünyanın da işini yaptı. Parasını nasıl kazandı? Kucak kucak para kazandı. Hatırlıyorsun değil mi? Evet, evet. O Hakan Sabancı'yla aşk yaşarken o kadar seyahate rağmen ne kadar çok iş yaptı, para kazandı. Hem de yurt dışlarına filan da çok gitti yani iş için. O mesela çok akıllı o anlamda. Evet. Kapılıp gitmeyen, yani lütfen yanlış anlama, akıllı dediğim, hani, Olur aşka mu canım? kapılıp Ben çok farkındayım. Ben biliyorum canım. Ben hayatın her alanında öyle daha hassas, daha duygusal. Duygu önümde olunca hiçbir şey göremeyen bir tipim yani. O yüzden hep şey yapıyorum. Duygum önümde, bu aşk için değil, her şey için. Birini seversem erkek ya da kadın, kız arkadaş vesaire, duygularım öndeyse yaptığı hiçbir hatayı görmeyen bir tipim. Bunu da çok kabul ediyorum yani. Çünkü önüne geçemiyorum, çözüm de bulamıyorum. Kabul etmek en doğrusu. Evet, dostlar beğen yaparsanız mutlu oluruz. Beğen yapmanız bizler için önemli. Beğeniyorsanız tabii ve dostlar, abone olarak bizi izlerseniz yine seviniriz. Abone sayımız artarsa algoritmanın, olumlu yönde bize ışık tutması için
bizden yana olması için sizlerin desteğinize ihtiyacımız var. Katıl butonuna basıp da oradaki enstrümanlardan da alırsanız daha çok seviniriz dedikten sonra Uzakşehir sezon finali yapıyor 1 Haziran Pazartesi günü. Uzakşehir. O da 3. bölümü başlayacak Eylül'de. 3. sezona başlayacak değil mi? Evet, Kızıl evet. Kızılcık Şerbeti sezon finali yapıyor 22 Mayıs Cuma. 5. sezona hazırlanacak o da. Kızılcık Şerbeti 5. sezona hazırlanacak. Sevdiğim Sensin 4 Haziran Perşembe sezon finali yapacak. Gönül Dağı 6 Haziran Cumartesi sezon finali. Teşkilat da 7 Haziran Pazar günü. Bu da enteresan bir dizi. Hiç Yani izlemedim. ben bundan 2-3 sene evvel izliyordum. Çok tabii operasyonlar falan. Sonra izlememeye başladım. İzledikçe sarıyor seni ama yani macera çok. 7 Haziran Pazar. Bir de her sene filan oyuncular değişiyor. Başroller filan da değişiyor biliyor musun? Hiç ama reytingler yine hep yukarıda Teşkilat. Bu da senaryonun esas olduğunu ispat eden dizilerden biri. Senin şu anda devamlı izlediğin bir dizi var mı? Eşref Rüya'ya geçmiş olsun. Eşref Rüya var. Arada bir Kızılcık Şerbeti'ne bakıyorum. O kadar, başka yok. Evet. Ben de Abi'ye bakıyorum bazen. Hı Eee, hı. Şimdi ben abi diyorum ya, bana yazıyor bir arkadaş diyor ki yanlış telaffuz ediyorsun. Abi dememi istiyor herhalde. Ya abi kardeş anlamında evin büyük abisi, çocuğu anlamında. Burada aile bilmem ne bilmem nelerin kısaltılmışı abi. O yüzden abi diyorum yani. Benim Hı telaffuz hı. doğru Türkçe kullanımına göre arkadaşım. Sen bir daha bir kontrol et istersen. Bunu da söyleyeyim buradan. Abi de Peki, desem bu sefer abi derler. abi derler, Bilmiyorum. evet. Kimse hiçbir şeyden mutlu olmuyor. Herkes bir yanlış bulup onu düzeltmek istiyor. Ya Kenan Doğulu'ya şantajı duydun değil mi? Kenan Duydum, şarkıcı duydum. Kenan Doğulu'ya. Ne enteresan. Yani otel videolarını elimizde diyerek tehdit ediyorlar ve para istiyorlar. Ondan para istiyorlar. O da savcılığa gidiyor. Savcılık araştırıyor. Ancak şantaj yapanlara ulaşamıyor. Tehdit edenlere ulaşamıyor ve dosyayı kapatıyor. Yani, otel videoların derken hakikaten ellerinde bir şey var mı da sence yoksa ünlülere böyle olta mı atıyor olabilirler? Olta da olabilir, bir şey olduğunu sanmıyorum ama adam çok konser yapıyor. Herhangi bir otelde kontrol ettiğini sanmıyorum yani. Bir şey çekildi diye de şüphelenmiş olabilir. Artık biliyorsun bungalovlarda, onda bunda çok böyle minik minik kameralar var. Herkes tedirgin, halk tedirgin. Ünlüler daha çok tedirgindir yani. Birçok öyle vaka duyduk. Gitmiştir, bir de yapay zeka faktörü var. Hiçbir şeyin olmasa bile yapay zekâyla seni oraya direkt oturtabiliyorlar, kondurabiliyorlar o görüntünün içerisine. Çok kötü ya. Yani hakikaten artık arkamıza bakarak zaten yürümeye ve hayatta devam etmeye alışmıştık. Şimdi de böyle sanal medyada bunlarla uğraşıyoruz. Çok çirkin ve tatsız. Daha da kötü olacak bence yani. Tabii. Yani, burada bence de olta atıyorlar. "Arabanda neler söyledin? Kanıtlarımız ortada." demişler. Bir de arabasında dinleme yaptıklarını iddia ediyorlar. Ayrıca "Şu kadar parayı sana söylediğimiz hesaba gönder, aksi hâlde savaşmak zorunda kalacağız. Otel videolarını düşman olduğumuz birinde bulduk." demişler. O da, Kenan Doğulu da savcıya gitmiş. Yani şimdi bir insanın deli olması lazım otelde, bir başkasıyla kalması için. Çünkü artık herkes biliyor ki yıllardır otellerin her yerinde kamera var. Koridorlarda, oda kapılarını Hımm. gören, her odanın kapısını gören, giren çıkanı gören. Evet. O odanın içinde kamera olmadığını kim, şey yapamaz. Yani Hı hı. istediğin kadar gizli kamera olabilir. Yani insanın hele Kenan Doğulu gibi şöhretli bir insanın bir yanlış yapması, bir hata yapması, evli barklı bir insanın
otel kullanması, böyle bir niyeti varsa bile bunun için, deli olması lazım, değil mi? Evet, 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 evet ama işte bilemiyoruz yani bir şey söylemek de çok acayip yani, hani, bir yorum yapamıyoruz. O yüzden ama herkesin başına gelebilir yani. Herkesin çok dikkatli olması lazım. Benim yeğenim Batın var ya, ay adını vermeyecektim, verdim. Onun Olsun. başına geldi böyle bir şey. Genç çocuk yani internetten bir kızla tanışıyor. Ondan sonra yazışıyorlar, ediyorlar. Yazışırken kız bir anda soyunuyor. Allah'tan bizim çocuklar çok edepli. Kapatayım falan filan derken ekran resmini alıyor Batı'nın. Bir anda ama hani bir soyununca üstündeki elbiseyi saniyelerde çıkartıyor. Çocuk da tabii utanıyor, bize bir şey söyleyemiyor falan. Bana soruyor işte teyze bir 500.000 lira var mı? Anneannesine soruyor 500.000 lira var mı falan filan. Diyorsun ne alaka yani ne yapacaksın yani araba mı alacaksın ne alacaksın? Sonra böyle utana sıkıla söylüyor. Ay çocuğum dedim hiçbir şey olmaz yani onlar dolandırıcı dedim. Ama ne yapmış biliyor musun? Acayip şeyler. Batı'nın hesabından bizim akrabaların hesaplarını bulup oraya bütün o görüntüyü atmış yani. Allah'tan belli yani çocuk saniyeler içerisinde kalkıyor, ediyor vesaire. Hani böyle şeyler de oluyor. Ben mesela gençleri uyarmak istiyorum. Hani oteller vesaire okay, oralar zaten hani kişinin kendi inisiyatifinde kendisi kontrol etmesi gerekiyor da artık sosyal medya çok tehlikeli bir yer. Evet hepimiz o yaşlarda birileriyle tanışmak vesaire vesaire istiyorduk ama yolun sonu artık biraz böyle şantajları çıkıyor. Gençlerin çok dikkatli olması lazım. Hani çocuk korkmasa, söylemese falan filan Allah korusun hani görüyoruz bir sürü şey oluyor yani. Çocuğu seyrederken, yeğenini seyrederken hemen kaydediyor, değil mi kendisine bakarken? Evet, normal konuşurken, yani şimdi benzetmek de istemiyorum, nasıl anlatayım? Normal konuşurken benim bir anda üstümü çıkarttığımı düşün. Anladım. Şaka gibi yani, o an ne yapabilirsin? Telefon burada, kapatmaya çalışıyor. Hani, bunu izleyecek olanlar da vardır. Hani, biz çok erdemli çocuklar yetiştirdik, bin şükür yani. Onu izlemek isteyen de vardır vesaire de vardır. Sonra sen küçücük, o zaman daha küçüktü, galiba 18-19 yaşındaydı. Hani, sen bu çocuklara bunu yapıyorsun yani. Korkunç oldu artık ya. Biraz gençlerin dikkatli olması lazım. 500.000 lira para istiyor, değil mi çocuktan sonra? Yoksa Evet, yayarım bunu diyor. evet, evet ve gönderiyor akrabalara. Buluyor yani onun hesabından dedesine falan. Çok eğlenmiştik, çok gülmüştük yani. Hani bizim için çok problem yok yani saçma sapan bir görüntü. Batının tarafından bir sıkıntı yok da ama böyle enteresan olaylar oluyor yani. Yine bizim de, böyle, benim de bir akrabam, yine böyle bir genç çocuk, 18-19 yaşında, eee, bir kızla konuşurken kız diyor ki, "Camı açayım mı?" diye yazıyor oraya, "Cam açayım mı? Sıcaksa aç bana." diyor, "Ne açarsan aç." diyor, "Senin evin." diyor. "Aptal." diyor, "Kamera açayım mı?" diyorum diyor. Cam yazıyor ya kısacacık, "Kamera açayım mı?" diyor. "Hemen kapattım abi." diyor. "Hemen öyle deyince diyor hemen kapattım." diyor. "Kamera açayım mı? Ne yapacak kim bilir." diyor orada diyor. Kendisini Tabii, tabii, gösterecek. tabii. Değil mi? Yani niyetleri o durup dururken çocuğa niye kamera açacaksın? Yeni tanışmış Tabii, çocuk. tabii, tabii. Ya, çok korkunç. Düşünsene herkesin başına gelebilir. Yani o platformlarda olan insanların ya da Instagram'da vesaire konuşuyorsun, bir ilişki başlatmak istiyorsun, beğendin, ettin. Genelde erkeklerin başına geliyor da tak diye bu olabilir yani. Çok saçma oldu artık bu sistem. Maalesef, maalesef. Eurovision şarkı yarışması vardı dün akşam. Biz Türkiye olarak 2013 yılından beri protesto ediyoruz. Katılmıyoruz. Puanlama sisteminin, haksız olduğunu, belirttik ve katılmıyoruz. Dün akşamki en son yapılan Eurovision yarışmasını Bulgaristan, komşu Bulgaristan kazandı. Şarkıyı dinleyebildin mi? Bangaranga. Hı hı. Bangaranga dinledin mi? Dinledim, çok güzel. Ben beğendim. Ben de çok beğendim. Bulgaristan temsilcisi Dara kazandı. Dara çok şirin bir kız. Meğersem gelinimizmiş bizim, Türk geliniymiş. Kocası Türkmüş, Türk asıllıymış. Bulgaristan'da çok sayıda soydaşımız var biliyorsun. Evet. Benim rahmetli babam da Bulgaristan macırı. Öyle mi? Babaannem de, dedem Göçmensiniz. de. Siz de Tabii ki. göçmensiniz. Yani senin o zaman güzelliğin göçmenlikten biraz. Trakyalılar güzel. Orası muallak. Babam muhacir, annem de Çerkez. Annem Çerkezlerden O! geldiğini iddia ediyor. Aman, aman, Rahmetli babam aman. da göçmenlikten geldiğini iddia ediyordu.
Tamam, ikisi de kapışır, ikisi de haklı. Çerkezler de çok güzel bir ırk. Batı Trakyalılar da çok güzel bir ırk. Biz Batı Trakya diyoruz, onlar, Balkanlar. Hı Evet, hı. ve 2'nci İsrail oldu. İsrail yarışmacısı, yetişebileceğini zannediyordu İsrailler Bulgar yarışmacıya. Fakat, İsrailler halk jürisine güvendiler. Halk jürisi çok oy verdi İsrail'e. Ayarlamışlar her şeyi. İddialar öyle. Hımm. Ancak, Bulgaristan, gerçek jürinin oylarıyla, yani bu işin uzmanlarının, müzisyenlerin, ülkelerin oylarıyla birinci oldu ve büyük fark attı. Bangaranga ne demekmiş biliyor musun şarkının adı? Merak ettim. Jamaika argosundan türemiş bir kelime. Patlayıcı ve coşkulu bir yaşam enerjisini anlatıyormuş. Ay, bize en lazım olan şey bangalanga o zaman. Evet, bangaranga, şamata, patırtı koparmak, ortalığı birbirine katan, kuralları yıkan, bir asilik veya, yoğun bir parti havasını anlatan bangaranga kelimesi. "Hadi o zaman bangaranga." Evet. derlermiş mesela Jamaikalılar. "Hadi bangaranga." Tam bangaranga filan sık sık kullanırlarmış, oradan yayılmış. Hımm. Ne güzel. Yeni bir şey girdi kelime haznemize. Bangaranga. Evet, kız da çok sempatik. Türkçe kelimeler öğrenmiş. Birkaç şey söylüyor. "Türkiye'ye geleceğim." diyor. "Benim eşim, kocam Türk." diyor. "Türkiye'ye geldim daha evvel." diyor ve "Yine geleceğim." diyor. Bizim klasik bildiğimiz, Bulgar, eee, hemen sınırımızdaki Bulgar, Türkleri gibi bir şey, bir karakter. Esmer renkli, esmer biraz. Eee İnşallah, Türkiye'ye gelir bir konser verir. Gelir İii, bence muhakkak gelir. getirirler değil mi menajerler? Tabii Harbiye %1.000.000. çalışacaklar, Şu an değil mi? anlaşması yapılmıştır bile. Ben buna bir şey eklemek istiyorum. O ne diyor'nun iddiası. Ben son dakika gördüğüm için çok araştıramadım. Astrolojide Dinçer Güner var. Dinçer Güner bu Eurovision yarışması ile ilgili iddiada ve tahminde bulunmuş. İşte demiş asla Bulgaristan listeye bile giremez. Şunlar şunlar olamaz. Tam aksi oldu. Şimdi herkes X platformunda bunu konuşuyor. İddiasının tam tersinin zıttının çıkmasını. Ben de son dakika, buraya canlı yayına bağlanmadan bir saniye önce gördüğüm için "O ne diyor?"da gördüm. Haberi girdim ama çok araştıramadım. Bunu da ona eklemek isterim. Sen söylemesen ben söyleyecektim. Ben de sende gördüm onu. Enteresan da o. Yani bazı astrologlar hakikaten, bilmeden sallıyorlar o zaman. Hiç çalışmadan, bilmeden, araştırmadan, sallıyorlar diyeceğim. İpek bu konuda bizim, yayın yaptığım arkadaşım. Bu arada yarın yayın yapacağız İpek Hanım'la. O bu konuda hakikaten çok başarılı. Gerçekten emek veriyor, araştırıyor. İpek Canbulat haritaya bakıyor ve söyledikleri hep doğru çıkıyor. Söylemek istemiyorum ama benimle ilgili de bazı şeyler söylemişti. Ben cezaevine girmeden evvel, yakın zaman benimle sıkıntıdan bahsetmişti. Yayında bahsetmişti. Ben de Hımm. böyle biraz, makara yapmıştım onun sözlerini üzerime almamak için ama onun dediği, daha bir kötüsü oldu. Yaşadım işte hiç olmayacak bir şey. Fakat o kendime dikkat etmemi filan söylemişti. "Senin için iyi Hımm. görmüyorum." demişti. Ay, Eee ben çok korkuyorum. Evet, Öyle. ben de o yüzden bak ben de o yüzden İpek bana tanıştığımızdan beri, 5-6 senedir ara sıra söyler, "Bakayım filan senin istersen bu gece oturayım Hayır derim, sakın, sakın. Ben de senin gibiyim. Korkarım. Evet. Yani, böyle dostlarımız, arkadaşlarımız olduğu hâlde ben kaçınırım hep. Ben de Vedat Delek benim çok yakın arkadaşım. Çok da severim. İyi bir astrologtur. Arada bir doğum tarihim de var. Aynı gün doğmuşuz onunla. Öyle bir handikapımız var. Dün hatta biraz böyle bir şeyler söyledi. Ha, dedim şu noktada, şu noktada, şu noktalardan bana bahsetme anksiyetem tutuyor. İyi olan bir şeyleri hani söylüyorsan söyle dedim. O da biraz tam isabet yorumlar yapar. Dün konuşmuştuk. Onun üstüne İpek deyince aklıma geldi. Ama ben yani okuduğum bir şeyde de mesela orada kötü bir şey yazıyor, anksiyetem tutuyor. Zaten olmayacaksa bile oraya çekiyorum onu.
O yüzden Vedat da bilir bu huyumu. Bazı kritik şeyler vardır. Onlarla ilgili hiç yorum yaptırtmam. Çok doğru. Senin tanıdığın iyi arkadaşın olan başka bir astrolog daha var. Almanya'da evlendi. Kimdi? Bayan. Almanya'da evlendi. Şu an Hamile kaldı. Nasıl? Hamile kaldı hatta. He, Yeni Nuray Sayarı. Nuray Sayarı. Hı hı. O da çok iyidir. Evet, O, evet, evet, evet. Nuray, İnanılmaz. o da çok iyidir, çok başarılıdır. Ee, evet, İpek Can Bulat'a da buradan selam olsun. Kendisini anmış olduk. Yarın yayında İpek Can Bulat bakalım neler anlatacak bize. Ve Afra Saraçoğlu ile ilgili biraz evvel yayına girerken gördüğüm bir ayrıntıdan söz etmek istiyorum. İnşallah notumu bulursam. Evet, şimdi şuraya bakacağım. Bir de şuraya bakacağım. Pardon. Hmm. Ben de bileziklerine bakıyorum. Hı hı. Benim evet sevdiğim takılar. Bulgari grubu ve Bulgari Vakfı Başkanı aynı zamanda CEO'su Jean-Christophe Babin. Afra'yı Instagram hikayelerinde paylaşmış, Afra Saraçoğlu. O Bulgari'nin ruhunu mükemmel bir şekilde somutlaştırarak parlamaya devam ediyor demiş Afra Saraçoğlu ile ilgili. Böyle dünya devi bir mücevher markasının CEO'sunun, başkanının bizim oyuncumuzla ilgili böyle bir paylaşımda bulunması, bu sözleri söylemesi son derece güzel. Yani Muhteşem, güzelden öte muhteşem, şahane ötesi. Bulgari'nin Türk bir sanatçı, Türk bir oyuncu hakkında bunları söyleyebileceğini bir 30 sene önce söyleseler pek böyle inanasımız gelmezdi. Valla tebrik ediyorum ben bütün bu genç yetenekleri, Afra'yı, Serenay'ı ve diğerlerini. Hande İnanılmaz Erçel, büyük bir hadise bu. Hande Erçel'i, Evet, yani Hande değil mi? Hande Erçel'i, Erçel'i de aynı ki keza aynı şekilde, evet. yani İnanılmaz yani. Koskoca Bulgari yahu. Acaba ya adam, ben şeyi merak ediyorum. Bu sözleri söylerken CEO bir tane Bulgari saat gönderiyor mudur? Gönderiyordur bence. gönderse de zaten Afra saat aldım demez, biliyorsun. Hiçbiri demez. Yani o Serenay'ın falan taktıkları, kendi gittikleri özel davetlerde falan muhteşem şeyler. Hande Erçel'in taktıkları falan. Yani Evet, onlar para verilip de alınabilecek şeyler değil. Hakikaten, evet. çünkü bizim oyuncular da iyi kazanıyorlar ama kazançları belli. O saatlerin, o takılan pırlantaların falan değeri belli. Tabii tabii, ona Mutlaka yatırmazlar parayı. Bir de evet, hepsi limited edition taktıkları. O yüzden onu evet. herhalde gönderiyorlardır. Ben hep o kısmını merak ediyorum. Hediye ediliyordur. Markanın imajına büyük katkısı olan oyuncular özel sözleşmelerinde de zaten profesyonelce primler falan vardır ama bu hediyeler bence gönülden gelen şeyler. Hı Eee, hı. Zannedersem hediye olarak taltif ediliyorlardır diye düşünüyorum. Peki, Afra Saraçoğlu'nun başarısı bu kadar değil arkadaşlar. Günlerdir burada söylüyorduk, eleştiriyorduk. Yani ve sitem ediyorduk. Neden Abi dizisinin geleceğiyle ilgili bir şey halka açıklanmıyor? Neden söylenmiyor? Devam edecek mi? Kaldırılacak mı? Reytingler düşüyor. Fakat bir yandan da düşünüyorsun, Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu gibi iki marka ATV'nin elinde. Yani hiç öyle kaldırılacak gibi falan bir öfke yok kanalda. Ama açıklanmıyor da. Bunun cevabı Amerika'dan geldi. Biraz sonra konuşacağız arkadaşlar. Türkiye'den hiç kimse şu ana kadar açıklama yapmadı. Biraz sonra konuşacağız. Ondan önce pardon, eee, şöyle bir şeye daha bakmam gerekiyor. Evet, Erkan Kolçak Köstendi'nin eşinden boşanması beni çok şaşırttı. Seni şaşırttı mı? Ben de şaşırdım. Yani çok birbirine yakışan çiftlerdi. Ben de inanılmaz şaşırdım ama işte her ilişkinin bir sonu var. Yazık yani. Ama tabii olmuyorsa da yapabilecek hiçbir şey yok. Cansu Tosun oyuncu eşi 8 yıl olmuştu evleneli ve çok mutlu gözüküyorlardı. Dışarıya yansıyan, yani ne kadar güzel bir çift. Çocuk da var.
Bir de çocuk yaptılar. Yani, hep bize böyle bir mutluluk şeyi yansıyordu. Erkan'ın hep o gülerken, fotoğrafları filan eşinin yanında. Eşi de Evet. tebessüm ediyor. Böyle bu mutlu bir çift. Bundan daha böyle mutluluk yansıması nasıl olur diye. O evlatlarıyla oynarken filan paylaşımlar. Tabii ki arkadaşlar, biz bu, ünlülerin, çok çok içlerine giremiyoruz. Giriyoruz diyenler, bakmayın onlar sallıyorlar. Çok yakın arkadaş olarak kabul ettikleri, dostları, olarak kabul ettikleri gazeteciler de zaten, onlarla ilgili gazetecilik yapmıyorlar. Bir o deli ben varım. Yaparlarsa çünkü ilişkileri biter, kopar. O bitirir sanatçı, ünlü. Yani şunu demek istiyorum, ailesinin özel ortamına, evine filan aldığı zaman, gazeteci arkadaşını, muhabir arkadaşını, o gazeteci o evden hiçbir şey yazamaz. Haber değeri olan şeyi de görmemezlikten gelir. Gazeteciliği çöpe atar onunla birlikteyken, o oyuncuyla, starla birlikteyken. Şimdi, dolayısıyla ünlülerin, mutlu mu, mutsuz mu olduklarını çoğu zaman, sizin gibi dışarıya verdikleri görüntülerden yorumluyoruz. Özel bazı şeyler duyduğumuz zaman da eğer onunla bir bağımız varsa, o ünlüyle bir arkadaşlığımız, dostluğumuz varsa konuşamıyoruz, anlatamıyoruz. Yoksa yani, özelini anlattığın zaman dostluğun bitiyor. Tabii bir Eee de o sana dost olarak anlatıyor. Atıyorum ben de öyle çok olayın içerisinde kaldım. Yakın oyuncu arkadaşlarım, sanatçı arkadaşlarım, bir şey oluyor, bir mevzu ve o an yanında ben varım. Sarılıp ağlıyor ve bir şeyini anlatıyor. Yani o anda tabii ki dinliyorsun ve sen de ona sarılıyorsun. O dostluk. Çünkü gerçekten özel hayatlarımızda dost bunlar bize ama şimdi ben onun canını yakan bir şeyi oturup da burada anlatamam. Yani bu çok ikiyüzlülük olur. Bir taraftan da insanlara da duyurmak gerekiyor ama onu duyurmamak gerekiyor. Başka bir şeyini anlatabiliriz ama o seninle paylaştığın özel anını, özel şeyini ben anlatmak taraftarı değilim. Yapanlar var mı? Çok doğru söylüyorsun. Ben o yüzden, üniversitede ders verirken de söylüyordum. Ünlüler neredesin? Ha, Arzu gittim bir ara. Ünlülerle, bir çizgi var, o çizgiden ileriye gitmemeye gayret ettim yıllarca. Yani dost olmamaya gayret ettim. Samimi arkadaş olmamaya gayret ettim. İşlerinden bazıları özellikle benimle arkadaş olmayı çok istediler, beni çektiler. Kıramadım oldum. Yani kıramıyorsun. Sana Bilal'cim diye sarılıyor filan. Senden de sarılma bekliyor. İşte ne bileyim ben, seni doğum gününe davet ediyor, gidiyorsun. İşte karşılığında seninle beraber tekrar bir yemeğe çıkmak istiyor filan. Sürdürmek istiyor. Böyle şeylerde de mümkün olduğu kadar mesafe koymaya çalıştım. Neden? Çünkü haber yapmak haberci olarak kalmak istediğim zaman. İstediğim için. Fakat bunu söyleyeyim, günümüzde o kadar çok e, enseye tokat ilişki içinde olan insan var ki, bakın aranızda iletişim fakültesi öğrencisi olan varsa, gazeteci olmak isteyen, televizyoncu olmak isteyen varsa benim size öğüdümdür. Mesafe koyun arkadaşlar. Yoksa haberci olarak kalamazsınız. Yarın bir gün öyle bir karakter olur ki çıkar ki karşınıza, şu çantamı tutar mısın hayatım der sana. Arkadaş olsun. Sonra onun çantacısı olursun. Sana çantacı muamelesi yapmaya başlar. Böyle insanlar da var. Şu anda çok ünlü olan, Evet. bilinen böyle insanlar da var. Gazetecinin kendisine yaklaşmasını, samimiyet kurmasını, hayatına girmesini, onu hayatına çekmesini böyle fırsat bilip onu kullanan, böyle çirkin bir şekilde o arkadaşın sonunda bitirdi ilişkisini. Bir taşıdı, iki taşıdı, üç taşıdı çantasını. Sonunda bitirdi. Ve bitmede kavgalı oldu falan yani. Sen niye benden ayrılmak istiyorsun? Niye benimle görüşmek istemiyorsun? Neden sadece haber yaparken benimle ilişki kurmak istiyorsun falan dedi, terslendi. Çok iyi bildiğiniz bir bayan şarkıcı. Çünkü egoları yüksek, çünkü kibirliler bir yerden sonra. Anlatabiliyor muyum? Pek çoğunun her şeyi sahte. Bakın bunu da üzerine çok iyi bilir Arzu. Pek çoğunun aralarında gerçek kalabilen var. Pek çoğu yapmacıklı, sahte. Onun için mesafe şart. Haberci, sen gazeteciysen, bu işi yapıyorsan seni arayıp da bunu yayınlama diyememeli. Anlatabiliyor muyum? Bir tanesi
Öyle bir tanesi geçen gün bana telefonda söylenmeyecek laflar söyledi. Söylenmeyecek ve şaşırdım mı? Hayır, onun karakterini çok iyi bildiğim için gerçekten şaşırmadım. Ne olduğunu hep beraber göreceğiz. Zamanı gelecek göreceğiz ne olacağını, onun kim olduğunu hepiniz göreceksiniz. Bakın bu da burada şu anda laf buraya geldiği için söylüyorum. Arzu da bilmez. Arzu bir süre daha hiç kimseye bir şey söyleyemem bu konuda. Seni de çok seviyorum ama benim hayatımda karşılaştığım en çirkin olaylardan biri. Beni çok sarsan bir olay. Yeni oldu. Göreceğiz. Mesafeli olmak şart. Ünlüyle mesafe. Ben çok da mesafe koyuyordum bu kişiye ama boş ver. Şimdi burada laf geldi. Kim acaba? Acayip Nereden bilendim şu nereye an geldik? ona. Ha, Erkan Kolçak Köstendil'le Cansu Tosun'un biz hep dışarıda baktığımız zaman mutlu bir yaşantıları olduğunu zannettik ama meğerse işten fokurluyormuş. Olmuyor. Herhalde saygı bitiyor, sevgi bitiyor değil mi Arzu? İstedikleri işleri alamıyorlar dışarıdan. Gerçi Erkan'ın çok iyi işleri var da yine devam ediyordu çalışmaya. O da bir sıkıntı oluyor tabii. Evet Listeden tabii fazla yani. yerinde saymak olursa ünlülerde ego yüksek olduğu için çalışması, başarması lazım. Haklı da yani. Onlardan bağımsız söylüyorum. Biten Ben ilişkilerde seni ünlülerin çok bunu söz minik konusu. duyabiliyorum. O yüzden yorum yapamıyorum. Niye böyle oldu bilmiyorum. Muhtemelen bana telefon gelince WhatsApp'tan aradılar. Ses çok az geliyor bana. Senden de bize ses az geliyor. Olsun, yetiyor. Arkadaşlar duyuyorlar mı? Arzu Hanım, siz söyleyebilirsiniz. Bilal Bey'in sesin az geldi. Bilal abi ses çok gelmiyor. Maalesef arkadaşlar, şimdi yayını kapatmayalım. Bununla idare edelim. Yayını kesmeyelim. Çünkü belli bir Demin bir yere şey kadar yaptığında geldik. çok iyi gelmeye başladı. Biraz kendine doğru çektiğinde Çekeyim ben acayip biraz iyi daha çekeyim. oldu. Sen de biraz çek. Senin sesin de bana az geliyor. Hmm. Evet. Bir şeylik oldu arkadaşlar ama bunu gideremeyiz maalesef. Yayından çıkmak lazım. Çıkıp tekrar başlatmak lazım. Yayını kesmeyelim. Şimdi nasıl geliyor mu? Şimdi biraz daha en azından duyabiliyorum. Demin sadece ağız okuma yapıyordum. Sizin sesiniz az geliyor. Yani peki arkadaşlar o zaman şeye geçelim. Abi dizisinin büyük başarısına geçelim. Arzucum ona geçelim ha. Bu konuda Olur. söyleyeceğim bir şey var mı Arzu? En son konuştuğumuz boşanma konusuyla haberiyle ilgili olarak. Bir şey yok. İkisinin de yolu açık olsun. Umarım bundan sonraki hayatları daha da güzel olur. Bir şey olmuyorsa ben de yürütmeme taraftarıyım. Evet, şaşırdık mı şaşırdık ama demek ki kişiler öyle uygun görmüşler. O yüzden ikisini de çok severim. Yolları açık olsun. Evet. Arkadaşlar biz burada merak ediyorduk. Yaklaşarak söylüyorum ses az geldiği için. Merak ediyorduk Abi dizisinin yeni sezonu neden açıklanmıyor? Devam edecek etmeyeceği. Şimdi Los Angeles'ta dün sona eren bir fuar vardı. Dünyanın en önemli televizyon içerik ihracat fuarlarından biri. LA Screenings, ATV dış satış, dağıtım da katıldı oraya. ATV Distribution da katıldı oraya. Ve orada Abi dizisine çok büyük ilgi gösterildiği açıklandı. Açıklayan kim? Fabiola Flores Cortez, ATV Distribution yetkilisi, ATV Uluslararası Pazarlama şirketinin yetkilisi Latin Amerikalı. Abi dizisi kataloğumuzun taç mücevheri, amiral gemisi. İkinci sezon olacağını duyurmaktan çok mutluyuz dedi. Los Angeles'ta yaptı bu açıklamayı ve Abi dizisine bu fuarda dünya üzerinde binden fazla alıcı televizyon yöneticileri ve firmalar, ithalatçı firmalar katıldı. 50 ülkeye
50'den fazla ülkeye Abi dizisinin satışının gerçekleştirildiğini söyledi. Şöyle, 25 ülkeye zaten satılmıştı Abi dizisi ve o 25 ülke, ATV ile Türkiye ile aynı anda canlı olarak yayınlıyorlardı Abi dizisini. Öyle bir bağlantı sağlanmıştı. Buna 25 ülke daha eklendi bu fuar sayesinde ve yurt dışında A Broken Inheritance, Kırık Bir Miras ismiyle Abi gösteriliyor. Satıldığı ülkeleri de saydı ama tek tek burada okumaya gerek yok. Avrupa ülkeleri de var. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki İspanyol kanalları var. Eee, Arap ülkelerindeki hepsi var. Yani Arabistan ve komşu ülkeler. Kuzey Afrika ülkeleri var. Asya'dan bazı ülkeler var. Eee, ve 5 ay oldu Abi dizisi yayınlanmaya başlayalı. 13 Ocak 2025 Salı günü 2026 Salı günü yayına girdi. 5 ayda 50 ülkeye ulaştı. Burada Afra Saraçoğlu'nun payı çok büyük. Yorumlarda, söylenenlerde, yurt dışında ve o fuarda Afra Saraçoğlu'nu soruyorlar. Öyle röportajlar yapıyorlar yabancılara. Çok iyi bir oyuncu olduğunu, çok iyi takip ettiklerini, daha evvelki dizilerini de bildiklerini, şimdi bu dizide de onun olmasının pazarda payını artırdığını bu Abi dizisinin söylüyorlar. Böyle de bir güzellik var. Yani Afra sayesinde Kenan İmirzalıoğlu da aslında şöhretinin son zamanlarında bir oyuncu ve sanatçı için şöhret bitmez ama 40-50'li yaşlardan sonra biraz daha yavaşlar ya da uygun projeyi o yaşlarda bulduğunda daha da şaha kalkar. Bence Kenan için çok uygun bir proje oldu. Başta çok konuştuk ama o Afra Saraçoğlu'nun ışığıyla birlikte hani 50 ülkede birden Kenan İmirzalıoğlu da ya başladığı dönemdeki 90'lı yıllardaki şöhretine, 90'lı yıllardaki başarısına ve popülerliğine tekrar kavuştu diye düşünüyorum ben de. Çok doğru söyledin. Kenan açısından baktın olaya. Çok doğru söyledin. Kenan'ın da tabii, Ezel'le ve daha başka birçok Tabii diziyle ki. bilinen, bir geçmişi var. Dünyada da bilinen İşte bir tam orayı Türk yakaladı. oyuncusu. Ezel'de neyse şu anda o oldu yani. Hatta daha da Ezel çok hatırlamıyorum. 2 ya da 2 ülkeye satılmıştı diye hatırlıyorum. Yanlış bilgi olabilir. Bazen kafamın içi bir sürü sekme açık oluyor çünkü. Ama bununla 50 ülkeye satıldı yani. Evet, şimdi bir arkadaş yazmış. Diyor ki, eee o ülkelerde, dizinin reytingi, çok önemli değil herhâlde diyor ama Türkiye'de de dizinin reytingi iyi arkadaşlar, fena değil yani. Ki, son, 10-15 senenin en yüksek reytingiyle başladı. Başlangıç reytingiyle başladı biliyorsunuz. 9 civarı bir reytingle başladı. 9'lu bir rakamdı, Abi dizisi. Bu bir Türkiye rekoru gibi yani. Şimdi de fena değil pek çok diziye göre iyi sayılır. Eee, ve Afra Saraçoğlu'nun olması tabii ki birçok ülke için, birçok alıcı için önemli bir, ayrıntı, önemli bir değer dizide onun olması. Onu çünkü insanlar, halk seviyor. Brezilya'da mesela Afra'yı çok seviyorlar. Bana yazıyorlar, sana da yazıyorlardır Brezilya'dan. Satın Evet. alanlar içinde şu anda Brezilya yok mesela. Guatemala bile var Güney Amerika'dan. Başka ülkeler de var. Brezilya yok. Herhâlde onlar da, yakında alırlar diye düşünüyorum. Bu arada satın alanların bazıları da, televizyon kanallarının dışında şimdi gittikçe de yaygınlaşıyor dijital platformlar. Bizim bildiğimiz 4-5 dünya devi dijital platformun dışında her ülkenin kendi dijital platformları da var. Nasıl bizim Tabii var, Eksen var. Hı hı. Global olmaya çalışıyorlar. O dijital platformlar da mesela alıyor, Abi'yi ve diğer dizileri. Böylelikle pazar payı genişliyor. Yolları açık olsun ya. Türkiye için çok büyük gurur, Türk insanı için çok büyük gurur, dizi sektörü için çok büyük gurur. Ya abi ben bravo diyorum yani bizim çoktan oralarda bu dizileri satıyor ve bugün popüler olmamız lazımdı. Bu yol açıldı ama bu kriz ortamında bu kadar maliyetlerin yükselmesiyle umarım önleri kapanmaz. Umarım daha da yürürler. Bütün yapımcılar, dizi sektörü,
Orada çalışanlar, setçisi, ışıkçısı, oyuncusu hepsi en azından muhteşem, oralarda kendilerini gösterme imkânları buldular. Yolları açık olsun. Yolları açık olsun. Evet, bu arada Gülseren Budayıcıoğlu'nu tartışıyorlar arkadaşlar. Gülseren Hanım Budayıcı, damadı Mert için bizim Ferit'i harcadı galiba filan. Yani Gülseren Budayıcıoğlu'ndan ilgili başka bir şey söyleyeceğim. Böyle diziler başlarken hemen sahiplenir. Hikaye ona ait, bilelim ister filan. Ona ait mi değil mi? Hasta hikâyesi mi? Başka bir şey mi? Gerçek hayattan alınmıştır diyorlar. Gerçek hayatta ilgisi olmadığı iddia ediliyor o dizilerin filan. Ama biterken ortada yok mesela Gülseren Hanım. Hadi Delikanlı dizisi yarıda kaldı. Bu, senaristin başarısızlığı, oyuncuların başarısızlığı kadar Gülseren Budayıcıoğlu sizin de başarısızlığınız. Çıkın iki laf edin. Neden yayından kaldırıldı? Neden sonuna geldi? Çıkın iki laf edin. Madem harika bir hikâyeydi, madem sahipleniyordunuz, neden tutmadı dizi? Ne yapılması lazım bundan sonra dizilerin yayından kalkmaması için? Bu işin uzmanısınız. OGM Pictures'ın ortağısınız. Ne kadar ortağısınız onu da açıklayın lütfen. Bir çıkın konuşun. Anlatın bakalım neden yarıda kaldı? Biz de bilelim. Bunu da bir gazeteci olarak sormak durumundayım arkadaşlar. Peki. Arzucuğum başka bir şey demeyeceksen bitirelim. İyi ki varsın. Demeyeceğim. İyi ki varsın. Şebnem Arzu'nun yeni saçlarını görmen lazım. Gideceğiz bir gün, buluşacağız Bir gün onunla buluşacağız diyor. Hayır yayında seyret. Yayınlayacağım biraz sonra. Bir gün buluşacağız onunla diyor. Dün de söyledi. Arzu'yla kahve içmemiz lazım dedi. Buluşuruz. Evet, acil. En kısa zamanda buluşalım diyor. Şeyde buluşalım. Pelikan'da, Hilltown'da. Olur. Hilltown'da Pelikan diye bir kitapçı var. Çok güzel. A, biliyorum. Çok Sık güzel. geliyorum ben oraya. Geliyor musun? Ne kadar güzel bir terası var. Ne kadar Çok geniş. güzel. Şu havalar biraz Evet. düzelsin. Bugün bir yağmur vardı. Yağdı mı senin oraya? Yağdı, yağdı. Şu an hâlâ var galiba. Evet, evet. Peki canım benim. Sana Arzucuğum da çok Şebnem'e de teşekkürler. izleyen herkese de çok teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle. Sevgiler. Dostlar Sevgiler. çok teşekkürler bizi izlediğiniz için. Yarın İpek Hanım'la birlikteyiz. İpek Canbulat'la birlikteyiz. Görüşmek üzere. Sevgiler.